Yeniden merhaba sevgili izleyicilerimiz. Biz sohbete dalmışız zaten Sayın Mahmut Yaşaroğlu'na. Bir anda arkadaşlarımızdan yayın deyince kendimizi ekranda görünce bir tedirgin oldum, bir anda korku verdim. Neyse, hepinize bir kez daha merhaba, hepinize bir kez daha hayırlı günler diyelim. Saatler 11.05'i gösterirken Güne Bakış programı RTV ekranlarında devam ediyor diye ekleyelim. Ve programımızın artık günün konuğu bölümüne geçelim. Bugün bir mimar konuğumuz var sevgili izleyicilerimiz. Mimarlar Odası eski başkanı Sayın Mahmut Yaşaroğlu hocamız bizlerle birlikte. Şimdi diyeceksiniz ki Hekiman depremleri üzerine işte bizim bina kalitemizi mi konuşacaksınız? Vallahi hiç alakası yok. Ama hazır başlamışken hoş geldiniz diyelim. Onunla başlayalım müsaadenizle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Evet, Kolay dediğim gelsin. gibi deprem oldu, üst üste deprem meydana geldi. Hazır sizi bulmuşken, gerçi konumuz bu değil ama Evet. bunu sorarak başlamış olalım. Peki. Tabii öncelikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun. İnsanlar deprem yaşadıktan sonra deprem esnasında değil sonrasında korkular, tedirginlikler yaşıyor. Bu da çok ciddi rahatsızlık duymalarına neden oluyor. Tabii bu son 10-15 gün içerisinde olan iki büyük deprem 5.1, 4.6 bunlar deprem ama diğer artçı sarsıntılarla beraber o bölgede yaşayan vatandaşlarımız gerçekten rahatsız. Ancak ben buradan tabii siz haberde söylediniz Elazığ'daki bir jeoloji mühendisi bilim adamının 6.5 şiddetinde deprem bekliyoruz gibi bir söylemini ben aslında yadırgıyorum. Bunun üzerinde insanları rahatlatmak ya da gerekli tedbirleri aldırmak yerine insanlarda panik oluşmasına neden oluyor. Ben şu anda Hekiman bölgesinde gerçekleşen bu depremlerin korkutucu değil, tedbir alınması gereken ve bu konuda bilgilenip ona göre hareket edilmesi gereken uyarıcı depremler gibi algılanmasını düşünüyorum, temenni ediyorum. Yanlış ifade etmiş olmayayım. Hocamız Sözcü gazetesinde vermiş olduğu röportajda Doğu Anadolu fay hattından geçen işte o fay hattının bu bölgede 6,5-7 büyüklüğünde bir depreme neden olabileceğini söyledi. Bu Hekiman depremi farklı bir fay hattında, Ovacık fay hattında. Burada yaşanabilecek en büyük depremler bunlar, daha büyük deprem beklentisi içerisinde değiliz dedi. O yani eğer en son büyüklük o olacaksa seviniriz. Ancak burada Hekiman'da olan depremleri ben şu açıdan olumlu karşılarım. Hiç olmaması tabii ki temennimiz, beklentimiz. Ancak o fay hatlarında oluşan enerji birikiminin boşalması söz konusu olacaktır. Böyle ufak depremler halinde bu enerjilerin açığa çıkması ileride yaşanabilecek çok büyük depremlerin önüne geçmiş oluyor. Evet. Nihayetinde böyle ufak depremlerle atlatmış olalım diyorum. Çok geçmiş olsun diyorum tekrar oradaki halkımıza. Ancak bence korkmalarına gerek yok. Hakikaten çok büyük depremler değil. Ancak o bölgedeki yapılaşma, özellikle Malatya'nın yöresel tarihi yapılaşması, geleneksel malzemesi kerpiçten yapılan çokça evler var. Mümkün olduğunca tedbiri almak gerekiyor. Yani yapılarını sağlamlaştırmaları gerekiyor. Depremden korkmak çözüm değildir. Tedbir almamak çözümsüzlük. Tedbir almak gerekiyor. Bence bu yönde bu depremleri uyarı olarak kabul edip eğer yapılarını güvenilir, sağlam hale getirirlerse gönül rahatlığıyla yaşamlarını sürdürebilecekleri hakikaten doğa harikası bir bölge yaşamlarını sürdürebilirler. Söyleyebilecek çok fazla şey var elbette. Evet. Bu konu tam sizin konunuz aslında. Bina söz konusu olunca Malatya'nın genel yapılaşması üzerine aslında çok konuşabilirsiniz. Konuşabiliriz. Ancak bugünkü asıl meselemiz bu değil. İnşallah bir başka günde bu konuyu irdeleriz. Bu konuyu geniş konuşabilme imkanına inşallah sahip oluruz. Diyelim, geçmiş olsun dileklerimizi evet bir kez daha iletelim. Şu an için elden gelen şey bu. Binaların sağlamlaştırılması gerekiyor. Yapacak tek şey bu, daha doğrusu. Kesinlikle. Ve geçelim asıl meselemize. Şimdi hepimiz şimdi
üst üste haberler, can sıkıcı haberler, depremler, savaşlar, düşürülen uçaklar, vurdular, kırdılar, o ona laf söylüyor, bu buna söylüyor. Vesveseliyiz, kuruntuluyuz, özgüven eksikliğimiz var, sınav sistemine tabi tutuluyoruz. Yani bizi bizlikten çıkaracak birçok şey var hayatımızda. Evet. Canımızı sıkan, moralimizi bozan, bizden beklentiler çok büyüyor, başka hayaller kurmamıza neden oluyor. Hayat bizi sıkıyor. Strese boğuluyoruz, depresyona giriyoruz, panik atağa giriyoruz, ilaç kullanıyoruz. Geçenlerde bir haberde izledim. Ortaokul öğrenciler arasında ilaç kullanımı inanılmaz boyutlarda artmış. Çünkü stresteyiz, sıkıntıdayız. Kendimizi ifade edemiyoruz, anlayamıyoruz. Bir çıkmaza girmişiz, oradan kurtulamıyoruz. Hayat böyle giderken şimdi kuantum düşünme tekniği diye bir teknikten bahsediyorsunuz siz. Evet. Şöyle güler yüzle, şöyle hani açık havada kelebekler uçuşurken ilkbahardaki evet. o muhteşem atmosfer gibi bir atmosfer düşünüyorum. Kuantum düşünme tekniği. Of evet. muhteşem bir şey. Peki bu mudur? Nasıl bir şeydir? Bize bu teknikten bahseder misiniz? Doğru mu tarif ettim bilemiyorum tabii ki. Doğru tarif ettiniz. Tabii biraz böyle genel tarif etmiş oldunuz. Şimdi kuantum düşünce tekniği dediğimiz teknik, tabii kuantum fiziği ile ilgili olan kişiler bilecektir. Einstein döneminden itibaren kuantum fiziğine yönelmekle birlikte kuantum fiziğinin kurallarının bu düşünce tekniği içerisinde yer almasına neden olmuştur. Aslında kuantum fiziğinin oluşturduğu kurallar, kanunlar diyelim, düşünce tekniğimizin oluşmasına neden olan kurallar. Şimdi bu kuantum düşünce tekniğini Türkiye'de özellikle Şanal Günseli hocam fazlasıyla üzerinde yoğunlaşıp geliştirdiği bir teknik. Bu kuantum düşünce tekniği insanların özellikle bilinçaltına yönelik, bilinçaltında yaklaşık %90'ını 7 yaşına kadar edindiği, %10'unu da sonraki yaşam içerisinde kendinin deneyimlediği kişinin inançlar, kayıtlar ve kodlarla, bilinçaltındaki stratejilerle oluşan bir yapıdır insanın düşünce sistemi. Tabii bilinçaltına kaydolan çekirdek inançlar veya negatif çekirdek inanç dediğimiz kayıtlar, stratejiler kişinin yaşamının farkında olmadan uyguladığı kararlar silsilesi diyelim. Bu şekilde kişi yaşamını sürdürüyor. Kuantum düşünce tekniğiyle biz neyi öngörüyoruz ya da neyi getiriyor beraberinde? Aslında birinci öncelikle çokça duymuşuzdur, olumlu düşünmek, olumlamak dediğimiz bir düşünce yönünü seçmek, o yöntemi seçmek önemli ama kuantum düşünce tekniği içerisinde bizler bilinçaltında insan yaşamını olumsuz etkileyen ve yaşamında sürekli tekrar eden olumsuzlukları yaşayan kişilerin bilinçaltındaki o kayıtlara ulaşıp onları değiştirip dönüştürmeye yönelik bir sistem, bir enerji disiplini diyelim. Bunlarla bireylerin kafalarında yer alan, daha doğrusu bilinçaltında yer alan ama gerek ticaret yönünden, gerek aile ilişkileri, gerek iş ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, yani sosyal ilişkiler anlamında yaşadıkları olumsuz ilişkilerin sebeplerini bulup onları değiştirip dönüştürebilmek. Tabii bunu yaparken de kişinin neden bunu yaşadığını algılayabileceği o kaynak nedenleri anlatarak sonraki yaşamında karşılaştığı durumlara nasıl yaklaşacağını bilmesi, daha bilinçli yaklaşmasını sağlamak adına bir sistem, kuantum düşünce tekniği. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Evet. Kafama takılan her soruyu da size soracağım hocam. Lütfen. Şimdi bize bırakmıyorlar ki. Şimdi bunu söylemem lazım. Biz düşündüğümüz gibi yaşamıyoruz ki zaten. Sürekli bir algı operasyonunun içerisindeyiz. Evet. Siyasilerden tutun da hayatımızda işte yani devletlerden tutun, siyasilerden tutun, ülke yönetiminden tutun, çevremizden tutun, okul idaresinden tutun. Aklınıza gelen her şeyde bir algı operasyonu var. Herkes bir şeyi bize empoze etmeye çalışırken bu kolay bir şey midir hocam? Şimdi tabii insan denen
yapının, mükemmel yapının nasıl çalıştığını çözen insanlar bu bahsettiğiniz yolu çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Çünkü insan gerçekten mükemmel bir makine gibi düşünün. Aksamadan vereceğiniz emirleri tamamen harfi harfiyen uygulayan ve hayatımızda önümüze çıkaran bir makine gibi düşünün. Şimdi bu anlamda algı operasyonları dediğimiz veya yaşamımızın her alanında bizi kullanmak adına veya bizi etkilemek adına gelen tüm yaklaşımları bilincinde olduğumuzda hiçbirini kabullenmeyiz. Bizi etkilemesine izin vermeyiz. Ancak bu durumun farkında olmadığımızda zaten arka planda bugün birçok insanın sorun olarak gördüğü, yaşadığı olayların arkasında zaten ilk başta söylediğim 7 yaşına kadar zaten biz toplumdan bütün inançlarımızı, değerlerimizi veya gelenek, görenek adı altında yaşamımızı oluşturacak bütün karakteristik inançlarımızı alıyoruz zaten. Geri kalanı da dediğiniz gibi özellikle medya çok etkindir. Çünkü medyanın dili aslında hipnotik bir dildir. Normal bir vatandaşın bir kişiye, iki kişinin arasındaki diyalogda etkilenmeyeceği bir şeyi doğru veya yanlış medyada yer alan bir haber o kişinin bilinçaltına direkt işleyen, etki yapan, gerek görsel gerek işitsel açıdan bilinçaltına kayıtlar oluşturan bir durum halinde ortaya çıkıyor. Yani o açıdan aslında insanlar neyi izlediklerini ya da birileriyle konuştuklarına ne düşündükleri ve ne duyduklarını bilerek yapmaları gerekiyor, takip etmeleri gerekiyor. Şöyle bir örnekleme yapayım. Bir arkadaşınızla dertleşirken sistem öyle bir halde ki farkında olmadan o kişinin derdini de sahiplenebiliyorsunuz. Bu doğru bir şey mi? Değil tabii ki. Yani eğer bir dertleştiğiniz kişiyle ona yardımcı olmaksa amacınız, onun üzüntüsüne eşlik edip aynı enerjisel düşüklüğü yaşamak veya ahvahlar içerisinde olmak ona yardımcı olmanız anlamına gelmiyor. Ne yapacaksınız? Eğer üzüntülüyse onun üzüntüsünü sahiplenmeden ona dinledikten sonra yardımcı olabileceğiniz yolları belki aktarmanız ona yardımcı olma yöntemi olacak. Ama onunla derdini paylaşmak o kişiye yardımcı olmak değildir. Çünkü o kişinin derdi sürecektir. Önemli olan aklımızdan geçen düşüncelerin ne olduğu, bizi nasıl etkilediği ve nelere neden olduğunun farkına varabilmek. Kuantum düşünce tekniği bunu sağlıyor aslında. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Mesela çekirdek inanç diyoruz. Negatif çekirdek inanç diyoruz. Mesela bir kişi evlilik konusunda diyelim birkaç kere nişanlanmış ayrılmış birisini düşünelim. Onun bilinçaltında evlenmekle ilgili bir korkusu vardır. Evlendiğinde yaşamıyla ilgili tehdit oluşturabilecek bir neden olduğu içindir ki tamamlayamıyordur. Nişanlanıp ayrılıyordur. Bunun gibi veya bir ticaret yapan kişinin sürekli zarar etmesi halinde bilinçaltında o kişinin kazanmakla ilgili bir problemi var. Bilinçaltımız şöyle bir şey. Ben özellikle onu belirtmek istiyorum. Bilinçaltına biz aptal deriz, ilkel deriz. Aptallığı, ilkelliği şudur. Yorum yapamaz, muhakeme yapamaz, analitik değildir. Sizin verdiğiniz emirleri alır, artık düşüncenizden çıkmıştır, kayıt haline getirir. Farkında olduğunuz veya olmadığınız her an o kayıt devrededir. Hayatınızda o edindiğiniz kayıtla sizin yaşamınızı yönlendirir. Şöyle bir küçük örnek vereyim. Mesela iki sokak düşünün. Bir sokakta sevmediğiniz bir insan olsun ya da kavgalı olduğunuz bir insan olsun. Diğeri de normal hiç diyalogda olmadığınız insanların olduğu bir sokak olsun. Şimdi siz yıllar önce kavga ettiğiniz bir insan o sokakta, o sokağın başına geldiğinizde bilinçaltınız size o sokakta kavga ettiğiniz insanın varlığını hatırlatacak. Siz diğer yolu seçeceksiniz. Çünkü sevmediğiniz, istemediğiniz veya bununla beraber size sıkıntı veren veya yaşamınızı tehdit eden olaylardan sizi uzak tutacaktır. Özetle bilinçaltının görevi yaşamımızı, bu bedeni güvende tutmaktır. Güvende tutmak adına da çünkü her an biz yaşamın
güvende sürmesiyle ilgili düşünce oluşturamıyoruz. Ama bir takım kayıt ve kodları yaşamı güvende sürdürmemiz adına bilinçaltına Yerleştiriyoruz. kaydetmiş oluyoruz. Doğal olarak bu ilişkilerimizde, işlerimizde veya ailevi durumlarda her noktada karşımıza çıkar. Başında da bahsettiğim gibi tekrarlama gereği duyuyorum. %90'ını biz 7 yaşına kadar alıyoruz. Yani 7 yaşına kadar çocuklarımızın büyüdüğü, yetiştiği ortam çok çok önemli. Yetiştiği ortamda mutlu ve huzurlu, neşeli bir çocuk yetişiyorsa onun yaşamında kaygı duymayacaksınız. Ama şiddetin olduğu, ama korkuların, endişelerin olduğu, huzursuzluğun olduğu ortamda yetişen bir çocuk artık %90 olarak kaydı bitirdiğinde hayatı farklı düşünemeyecektir, farklı göremeyecektir. Değiştiremeyecek. Değiştiremeyecektir. Ta ki o bilinçaltındaki inançları değiştirene kadar. Bu bilinçaltındaki kayıtlar nasıl değişir? Aynen öyle, Olumlama dediğimiz yöntemler var. Hayatınızda olumsuz tekrarlanan durumları bertaraf edebilmek adına belirli sürelerle onun aksi yönde olmasını istediğiniz olumlu cümleler kullanarak onu belirli bir süre, onu özellikle 21 gün diyoruz. Çünkü o nöronların birbiri arasında, beynimizdeki oluşturan nöronların birbiri arasındaki oluşturacağı bağlantıyı sağlamak adına 21 gün süresince tekrarladıklarında aslında birçok şeyi değiştirebiliyoruz. Şimdi bilinçaltını ben şöyle bir şey daha söyleyeyim. Güvende sürdürmek adına her şeyi yapar. Bu olumlamanın dışında biz bizim kuantum düşünce tekniği dediğimiz sistem içerisinde farklı tekniklerle kişinin bilinçaltındaki o kayıtlara ulaşıp orada da biz değiştirebiliyoruz. Şimdi hocam olayı anlamaya çalışıyorum. Evet. Siz kolay, rahat rahat anlatıyorsunuz da karşıdakinin anladığı kadardır anlattığınız. Şimdi Evet. anlamaya çalışıyorum. Bir kere çok güzel. Bir kere çok hayatımızı pozitif yönde etkileyecek bir şeyden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Bunu böyle anlamamız lazım. Bir karşı duruş sergilememek lazım. Öncelikle izleyicilerimiz açısından da söylüyorum. Bahsettiğiniz şeyler öyle kolay erişebileceğimiz, çabuk yapabileceğimiz, herhangi bir yardım almadan işte sadece söyleneni uygulayarak yapılabilecek şeyler midir? Şimdi bakın şöyle bir örnek vereceğim. Dediğiniz gibidir, düşündüğünüz gibidir. Kuantum dediğimiz fizik dünyasına şöyle özetle şu denir, olasılıklar dünyası. Şu anlama geliyor. Zihninizde oluşturduğunuz düşüncelerin hepsinin gerçekleşmesi mümkündür. Ben burada sevgili seyircilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Kısa bir an şu söylediğime kulak verip bir çek etsinler kafalarında. Şu anki yaşamlarına baktıklarında, yaşamlarını düşünsünler. Sahip oldukları her şeyi, durumu, psikolojik durumu, yaşadıkları olaylar ve sahip oldukları varlıklar. Bu manevi maddi. Bunların tamamı aslında kişilerin hayallerinde yer alan, düşüncelerinde yer alan ne varsa onları yaşıyorlar. Yani insanların yaşadıkları hiçbir durum, kuantum düşünce tekniğine göre bir başka kişinin tarafından yapılmış, verilmiş veya kabullendirilmiş bir durum değildir. Kim ne verirse versin, ne yaparsa yapsın, kişinin hayallerinde ve düşüncelerinde ne yaşamışsa onu gerçek kılmıştır, onu yaşıyordur. Bunu fark edeceklerdir. Şimdi istemek lazım diyorsunuz. Kesinlikle. İstemek derken Allah'tan istemek, Şüphesiz. düşünmek, onu hayal etmek ama belirli bir kalıba sığdırarak araba istiyorum demek değil mesela. Şu model, şu biçim, şu Tabii ki, renk tabii ki. bir şekle sokmak lazım değil mi? Tabii muallakta bırakmak gerekmiyor. İsteklerinizde net olmanız gerekiyor. Kararlı olmanız gerekiyor. Belki onun bir sonraki adımı onunla ilgili eylemde bulunmak gerekiyor. Bakın şöyle bir şey izah etmek istiyorum. Çok önemli gördüğüm için. Şimdi az önce söylediğim hayallerimizin ve düşüncelerimizin gerçekleşmesiyle ilgili bilinçaltının o aptal ve ilkel yapısı şöyledir. Hani dua etmek çok güzel bir şey. Duayı başkası için de edebilirsiniz, kendiniz için de edebilirsiniz. Bol bol dua edelim. Bol bol isteyelim. Yaradan
İstedikçe veriyor zaten. Şimdi burada şöyle bir durum var. Mesela beddua başka birine ediyormuşuz gibidir ama kendimize de ediyoruz. Birilerine ettiğiniz bedduayı en kısa sürede kendi yaşamınızda siz de yaşayabiliyorsunuz. Bu şundan kaynaklanıyor. Bilinçaltı sadece emir almaktan hoşlanır. Bilinçaltı kesinlikle değerlendirme yapamaz. Mesela bazı danışanlarım diyor ben işte olumlama yapıyorum, sigara içmeyeceğim diye tekrarlıyorum ama hala sigara içiyorum. Veya ben kiloyla ilgili problemim var, yemek yemeyeceğim diye tekrarlıyorum diyor, habire yemek yiyorum diyor. Veya unutkanlık problemi olan bir kişi diyor ki ben işte evden çıkarken anahtarımı almayı unutmayayım diyorum ama her seferinde unutuyorum gibi örnekler çoğaltılabilir. Bunları söylüyorum ama diyor hala hayatımda var. Şimdi bilinçaltı sigara içmemekle ilgili şunu anlıyor. Sigara içmeyeceğim dediğinizde değerlendirme yapamıyor, muhakemesi yok. Sigara iç kısmını anlıyor. Kelimenin emir kökünü alıyor, geri kalan kısmını bırakıyor. Yemek yemeyeceğim kısmında yemek ye kısmını alıyor. Efendim anahtarımı almayı unutmayayım kısmında anahtarımı almayı unutayım gibi unut kısmını alıyor. Peki nasıl olacak? Nasıl olacak? Olumlu düşünce dediğimiz bu yapmayacağımız, etmeyeceğimiz şeyleri düşünmek değil. Yapacağımız, edeceğimiz şeyleri düşünmek. Şöyle ki ben sigarayı bırakıyorum dediğinizde sigarayı bırak gibi bir emir vermiş oluyorsunuz bilinçaltına. Yemek yemeyeceğim yerine yemeğimi azaltıyorum şeklinde. Çünkü yemeği hiçbir zaman yememek, tümden kesmek mümkün değil. Veya anahtarımı almayı unutmayayım yerine anahtarımı almayı hatırlayayım yerine hatırla emrini veriyorsunuz bilinçaltına. Doğal olarak ki maalesef yapımız bu, yapmayacağımız şeyleri hep düşünüyoruz. Onun yerine yapmayacağımız şeyleri burada bırakıyoruz, yapacağımız şeylere odaklanıyoruz. Hayat zaten istediğimizi elde etmekse yapmak istediğimiz şeyleri düşünelim, zihnimizden geçirelim. Ki burada ikinci en büyük handikap şudur. Bilinçaltı kayıtlarla hareket eder. Biz oraya kaydeder, unuturuz ama bilinçaltı unutmaz. Her an yaydığı enerjiyle ki düşüncemiz bir enerjidir. Düşüncelerimizi biz her an yayarız. Zihnimizde bir günde 60 bin ile 90 bin arasında düşünce geçermiş. Ve 90 bin arasında bir kadar? günde tabii. Evet. Ve şu ana kadar ölçülebilmiş en hızlı madde olarak evrende ışık olarak biliriz. 300 bin kilometre bölü saniyedir. Ama şu anda düşüncenin hızının 2 milyon 800 bin kilometre olduğu söyleniyor kuantum fizikçileri tarafından. Yani aklınızdan geçen bir düşünce anında tüm aslında kainatı kapsayabilen bir hızla yayılıyor. Ve bunu okumayı bilen bir insanlar sizin aklınızdan geçen, kalbinizden geçen, niyet ettiğiniz şeylerin hepsini anlayabilir, algılayabilir. Yani bir insan hem bir uydu vericisi gibi vericidir hem de radyo alıcısı gibi alıcıdır. Şimdi burada bilinçaltı bunları yayarken biz uyumlanmayı severiz, dengede olmayı severiz. Aklınızda korkular, kaygılar, endişeler neleri yaşıyorsanız, kaydetmişseniz onları yaşarsınız, onları çekersiniz kendinize. Yani zihninizde olumlu bir şey düşünüyorsanız o düşünceye uyumlu olan enerjileri, olayları çekersiniz. Kötü bir şey düşünüyorsanız onları çekersiniz. Buna en güzel örnek biz hep şey deriz, korktuğum başıma geldi. Aynen. Niye korkuyoruz? Korkmayın. Bırakın çünkü gerçekten korktuğunuz başınıza gelir. Asıl söylemek istediğim şey şu. Şimdi tabii bilinçaltı böyle aptal ilkelken zihnimizin de şöyle bir handikapı var. Düşündüğümüz bir şeyi geçmişte mi yaşadık, geleceğe dair bir projeksiyon mu, yoksa şimdi mi yaşıyoruz? Bunu ayırt edemiyor. Ayırt edemeyince şu ortaya çıkıyor. Geçmişte sizi olumsuz etkileyen, yaşadığınız travmatik bir olayı şu anda yaşıyormuşsunuz gibi tekrar enerjiniz düşer, bedendeki organları o anlamda olumsuz etkiler. Düşüncelerimiz bedenimizi nasıl olumsuz etkiliyor? Onu da hemen örnekleme yapayım. Mesela esprilerle kullanmışızdır. Limon esprisini kullanıyoruz. Limonu düşündüğümüzde ağzımız sulanır. Ne oluyor? Hipofiz bezi aracılığıyla tükürük bezlerine limonla ilgili algı, düşünce iletiliyor. Ekşidir. Ona göre tükürük bezlerinden tükürük salgılanıyor, ağzımız sulanıyor diyoruz.
Aslında zihnimizde geçen her düşünce içerisinde var olan duygu bedenimize mutlaka bir hormon salgılatıyor. Eğer mutluysanız, huzurlu, neşeliyseniz ona göre böyle enerjik olursunuz, daha zinde olursunuz. Ama Yoksa, sizi geçmişte de tam olsa tersi. etkileyen, o anda yaşadığınız gibi zihninizde geçtiği an sanki o anda yaşıyor musunuz gibi sizi tekrar olumsuz etkiler. Evet, bu kadar açık ve net. Net. Tesadüf diye bir şey yoktur derler ya, hakikaten Kesinlikle. yokmuş. Yani sizin anlattıklarınızdan Hatta şunu da anladığım bu. ilave edeyim Onu alayım, lütfen reklam öyle geçelim. şeyken. Aha. Mesela aklımızdan geçen duygular, düşünceler birçok organımızda biz bunu eğer dikkat edecek olursak düşüncelerimize bunların yansımalarını görürüz. Mesela özellikle kadınlarda çokça rastlanan tiroid rahatsızlığı vardır. Bunun en büyük nedeni öfkelenip öfkesini karşısındaki kişiye ifade edemeyip hani boğazımda yapması mı? düğümlendi derler ya, ifade edemeyişleri, öfkeyi saklamalarının arkasında bunu sürekli tekrar ettiklerinde tiroid rahatsızlığı ortaya çıkar. Veya Genellikle böylesi insanlarda var. Doğru söylüyorsunuz. Karşıdakini üzmeyeyim, kırmayayım, bozmayayım, yazık, günah diğer Evet. insanlarda tiroid rahatsızlığı çıkıyor. ama Evet. bunu isterseniz reklamlardan sonra kısaca farklı nasıl ifade edebileceklerini ben Aynen. Evet. anlatayım. Tamam hocam. Peki. Peki. Kısa bir reklam arası sevgili izleyicilerimiz, ardından bu hepinizin dikkatini çektiğine inandığım konu üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenlerimiz. RTV ekranlarındasınız, Güne Bakış programındasınız. Şimdi siz reklam arasında belki çaylarınızı tazelediniz, belki oturdunuz, belki bir arkadaşınızı, dostunuzu, eşinizi aradınız, muhabbetler ettiniz. Reklamlar bitti, kapatın telefonları. Kiminle konuşuyorsanız onu da bir susturun, televizyona odaklanın lütfen. Odak sıkıntısı yaşayan insanlardansanız şayet televizyonun bir sesini biraz daha açın, kimseyi konuşturmayın. Çünkü hakikaten hocamızın anlattığı çok önemli şeyler. Hepimizin A'dan Z'ye hepimizin yaşadığı sıkıntılar. Zengin, fakir, güzel, çirkin, boylu, postlu, okumuş, okumamış hiç fark etmiyor. Hepimiz aynı sorunlarla, aynı sıkıntılarla bir anlamda mücadele ediyoruz. Doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Kimisi Allah'a dua ediyor, yakarıyor, içindeki bu negatif duygulardan arınmaya çalışıyor. Kimisi bunu başaramıyor, işte farklı şekilde sinirini atmaya çalışıyor. Eşine, dostuna bağırarak, çağırarak ya da işte kaba kuvvete başvurarak. Kimisi daha başka şeyler yapıyor. Ama hepimiz içimizdeki bu negatif enerjiyi de atmaya çalışıyoruz. O başarısızlığımızı kamufle de etmeye çalışıyoruz. Yani bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Hocamızla, Mimar Mahmut Yaşaroğlu hocamızla sohbet ederken çok kapsamlı bir sohbet aslında bu. Bunu da söylemem lazım. Aklımızdan onlarca soru geçiyor. Hocamızın lafını bölmemek adına da o soruların birçoğunu soramıyorum. Hocam bu program bir defa yapılmaz. Ben size söyleyeyim. Açık ve net. Bugün sizi dinliyorum. Aklımdaki her şeyi soramıyorum. Şimdi az önce cümlenizi bölmüştüm. Siz ikinci bölümde anlatmaya devam edeceğim demiştiniz. Evet. Oradan devam edin lütfen ama daha çok konuşturmak istiyorum size. Peki, Onu önemli da hemen olduğu için söyleyeyim. oradan devam edelim. Evet. Şimdi az önce ifade ettiğim öfke durumunu, mesela öfkemizi ifade etmemekle beraber öfkeyi daha da içselleştirdiğimizde, kızgınlığımızı, hiddetimizi arttırdığımızda bunlar hipertansiyona kadar yönelebiliyor. Bununla beraber mesela bir olay yaşadınız, bir durum yaşadınız, kurban gibi gördünüz kendinizi, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde midenizde rahatsızlıklar yaşamaya başlarsınız. Veya bir olaydan ağrı, ızdırap, acı duymaya başladınız. Bunları karın bölgenizde duymaya başlarsınız. Veya özellikle kin, intikam duygusu çok önemli bir duygu. Bunu kalıcı halde sürdürdüğünüzde, kalıcı hale getirdiğinizde karaciğer safra kesesine kadar etkili olduğu. Ama bu duygular bizi hayatta tutan duygular değil mi? Hırsımız, Ama öfkemiz, tabii o ki. intikamımızı alma duygusu. Şimdi bakın, şöyledir, bu duygular bizim yaşamı deneyimlememiz için bize gerekli olan duygular. Özellikle olumsuz duygular, ruhsal gelişimimiz, büyümemiz için bizim için birinci öncelikli olaylar. Şimdi bu olaylara baktığınızda biri size kötülük ettiğinde, kalkıp ona intikam duygusu beslemek, kin duymak veya kızgınlık veya beraberinde
İşte kızgınlığınızı atamıyorsunuz ama bir taraftan çekiniyorsunuz, beddua etmiyorsunuz, Allah'a havale ediyorsunuz gibi yaşadığınız bir olay üzerinden şöyle bir örnekleme yapayım. Şimdi Allah'a havale etmek de bedduadır. Yani Niye? Allah'ım ben hakkından gelemiyorum bu kişinin, sen hakkından gel demektir. Onun yerine en güzel temenni, Allah'ım sen ıslah et, beni de ıslah et, onu da ıslah et demek. Bu herkesin hayrına olan bir şeydir. Şimdi bu kuantum düşünce tekniğinden açığa çıkan bir şey vardır. Bir ben vardır, benden içeri denir ya, o benle beraber biz vardır aslında. Dışımızdaki insanlarla da biz bir bütünüz. Birlik içinde olmamız lazım, bir olmamız lazım. Bu düşüncelere sahip olduğunuzda zaten kızamazsınız insanlara. Çünkü bir bütünün parçaları olarak varız diyoruz. Ama şuraya geleceğim, kızdınız, öfkelendiniz, hadi o beddua kısmını hallettik, Allah ıslah etsin dedik, döndük. Neden kızmayayım diye. Şimdi siz bir insana kızdığınızda, o size kötülük ettiğinde, habire onu zihninizde oluşturduğunuzda, alver ettiğinizde, vesvese oluşturduğunuzda, siz kendinizi farkında olmadan o kişiye bağımlı hale getiriyorsunuz. Zihninizden atmadıkça o kişi sizin dünyanızda var oluyor ve o olayı hatırladıkça her an o olayı siz tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Ve tekrarlayan düşüncelerin sonrası o az önce bahsettiğim organlara baskı yapan olumsuz hormonal salgılarla beraber bir süre sonra tıbbi müdahaleye gerek olacak, ilaç kullanımı veya tıbbi müdahale gerektirecek sağlık sorunlarıyla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Eğer bu kişiyi gerçekten içsel olarak ona olan kızgınlığınızı bıraktığınızda, o kişiyi affettiğinizde aslında karlı çıkan kişi karşıdaki değil. Sizsin. Sizsiniz. Siz kendinizi özgürleştirmiş ve o konudan uzaklaştırmış oluyorsunuz. Artık hem zihninizle beraber yaşamınızda ortaya çıkacak olumsuzlukları bertaraf etmiş Ne oluyorsunuz. kadar zor bir şey ama hocam. O kadar zor bir şeyden bahsediyorsunuz. İmkansız demiyorum bakın. Çok zor. Mevcut hayat koşullarında, mevcut insani yapımızda bu o kadar zor ki ötekileştirebilirsiniz, dalga geçilebilir. Evet. Yani Ben o noktada katılmayacağım. Size şöyle zorluğu noktasında katılmayacağım. Aslında biz şu anda tüm insanlar olarak zoru yaşıyoruz. Yani hayatımızda istediğimiz her şeyi var kılabilecek, yaşayabilecekken neden kötü şeyleri çekiyoruz? Bunları yapma, yani kolayı, güzeli yapabilmek varken zoru yapıyoruz. Ama şimdi bu olağanlaştığı için, herkes bu yapıda olduğu için kolayı yapmak zor geliyor bize. kolay yapmak. Evet, yani bir şey olağansa, herkesin yapabildiyse kolay geliyor insanlara aslında. Kolay geliyor gibi olan şey bizim için zor olan şeyi yapıyoruz. Yani düşünün ki biz düşüncelerimizle bedenimizi etkiliyoruz, çevremizde olacak olayları etkiliyoruz. Mesela size kötülük eden bir kişinin affetmek bana göre doğru seçim. İçsel olarak da bunu hissederek affetmek. Allah ıslah etsin dersiniz. Şunu bilin, evrensel sistem içerisinde size kötülük eden kişi mutlaka ve mutlaka onun karşılığını görüyor. Bazen insanlarda egosal bir durum, ego çok ön plana çıkıyor. Benden görsün diyor ya da onun çektiğini ben göreyim. Göreyim diye. Evet. Görmesen ne olur? Zaten Yaradan onun hesabını bir şekilde soruyor. Ama bugün ama yarın ama dünyada ama mahkeme-i kübrada vardır Aynen. hesabı. Yani onun hesabını sormak bize düşmüyor. Evet. Bize düşen bizim oradan kendimizi özgürleştirebilmemiz. Ve o yaşadığımız olayda biraz tasavvuf bölümünden alayım. Çıkarmamız gereken dersi çıkarmamız gerekiyor. Yani şöyle, o olayı yaşadık. Bu kişi bana bu kötülüğü neden yaptı gibi değil. Ben bu durumu yaşadım. Neden yaşadım? Bundan öğrenmem gereken ne? Çünkü Yaradan bizi ruhumuzu gelişmesi açısından sıkıntılar yaşarız, olaylar yaşarız. Yoksa birilerinin egosu tatmin olsun diye gelip bize kötülük etmez aslında. İşin özünü anladığınızda. Şimdi şöyle ben bunu sıkça anlatırım, hoşuma da giden bir şey. Hazreti Mevlana bir gün eve gittiğinde büyük oğlunu görmek istiyor. Sorduğunda diyorlar bir odaya kapanmış, saatlerdir çıkmıyor. Odaya giriyor, oğlu derin bir üzüntü, yüzü asık, bir tek kelime etmiyor. Ne yapıyorsa konuşturamıyor oğlunu. Bakıyor olacak gibi değil, bir tek kelime çıkmıyor ağzından.
Odanın dışına çıkıyor, bir kurt postunu sırtına geçiriyor. İçeriye kurt gibi giriyor, ulumaya başlıyor. Oğlu Mevlana'yı o şekilde görünce gülmeye başlıyor. Tabii gülünce, gevşeyince diyor ki oğlum diyor, normalde insanlar diyor kurttan korkar, ürker ama diyor, postun içindekinin baban olduğunu görünce diyor gülmeye başladın diyor. Unutma ki diyor yaşadığın her sorunun içinde Rabbin var senin diyor. Şimdi aynen öyledir. Biz sorunları, dertleri ruhumuz gelişsin diye yaşarız. Ve hatta Mevlana'nın bir diğer çok beğendiğim bir sözü var. Der ki, ne zaman bir derde sahip olduğunda dönüp Allah'a ne kadar büyük derdim var deme. Derdine dön, benim büyük Allah'ım var de demiştir. Ki o zaman olaylara bakışımızı biz değiştiririz. Yani olayların sizi etkilemesi sizin o olaylara yüklediğiniz anlam kadardır. Ben bunu çokça örnekliyorum. Çok basittir. Mesela mutfakta çokça böyle cam kırığı sesler geldi. İyi işte nazar vardı gitti ya da kötü enerji gitti gibi böyle batılı inanç diyoruz ama inandığımız şeyi gerçek hale getiriyoruz. Şimdi burada şöyle bir algı var. Atıyorum siz misafirliğe gittiniz, mutfakta kahve yaparken fincan kırıldı. İşte kırılması iyidir dediniz. Siz huzurlu oldunuz. Kötü enerjinin gittiğini düşününüz. Ama ev sahibi orada kahve takımının fincanı kırıldı, üzüldü. Şimdi bakın, bir fincanın kırılması esprisinde ev sahibi olumsuz bir duygu edindi, siz olumlu bir duygu edindiniz. Olaylar da aynen böyledir. Biz yaşadığımız olaylara verdiğimiz anlamdır bizi etkileyen kısmı. Olayın kendisi değil. Olayın kendisi değil. Kendisi asla değil. Olaya verdiğimiz anlamdır, duygudur bizi etkileyen kısmı. Bunlar öğrenilebilir şeyler. Şimdi güzel anlatıldığında tabii ki öğrenilebilen şeylerdir ama bunu öğrenebilmek için kitap mı okumamız lazım? Bunu öğrenmek için seminer mi almamız lazım? Seminere mi katılmamız lazım? Herhangi bir kursa tabi mi olmamız lazım? Ne yapmamız lazım hocam? Yani şimdi güzel anlatıyorsunuz. İyi, hoş, Anladım. güzel ama günlük hayat içerisinde çabuk unutup gideceğiz maalesef. Şimdi, şöyle artık bütün kitapçıların raflarını kişisel gelişim bölümünde dolduran birçok kitap var. Aynen öyle. Oradan faydalanılabilir bu bir. Ama bunların da öncesinde ben sadece şunu diyorum. Birinci öncelikle insanların aklından geçen düşüncelerini bir fark etmesi lazım, takip etmesi lazım. Bunun için kitaplar da okusanız, eğer düşüncelerinize, kendi bedeninize, içinize, kendinize dönmedikçe bunları fark etmeniz çok zor. Eğer düşüncelerinizin şeklini fark ettiğinizde, olumsuzlukları fark ettiğinizde veya bir insan hakkında art niyet, kötü düşünce oluşturduğunuzu fark ettiğinizde, bunlarla ilgili düzeltmeye yöneldiğinizde zaten başlangıcı çoktan yapmış olmuşsunuz demektir. Ama kitaplar bunları pekiştirir. Şimdi yaşadığımız günlük sosyal çevrelerde, mesela bakın ben bunu da program içinde anlatmak istiyorum. Önemli gördüğüm için tekrar sizin sorunuza da cevap olmuş gibi olur. Şimdi ikili diyaloglarda, bu arkadaş ilişkileri, iş ilişkileri veya evliliklerde olabilir. Bilinçaltı insanın yaşamını güvende sürdürmesi açısından çok önemli. Tehdide, eleştiriye, yargılamaya kapalıdır bilinçaltı. Çünkü onlar yargı dediğimiz eleştiri veya tehdit kişinin yaşamını zorlaştıran, sıkıntıya sokan şeyler. Ama bilinçaltının görevi bizi hayatta, huzurda rahat tutmak. Şimdi diyaloglarda şöyle başlarız. Diyelim ki evlilik ilişkilerinden bir karı koca olsun. Kadın kocasına dönsün, desin ki işte bak sen şurada şu olayı böyle yaptın. Bizim durumumuz sıkıntıya girdi ya da şu evi alamadık. Sen parayı şöyle harcadın desin. Bir birikimleri varmış diyelim. Kocası bir şekilde ticareti içerisinde onu kaybetmiş olsun, evini alamamış olsun. Bu olay üzerinden kurgulayarak şöyle anlatayım. Kadın ne yaptı? Sen parayı götürdün, orada batırdın, biz evi alamadık dedi. Şimdi kocası bunu bir duydu. Sesini çıkarmadı. İkinciye devam etti. Sen niye bunu böyle yapıyorsun, bizi hiç mi düşünmüyorsun dedi. İkinci tehdidi de aldı, bakın. Koca birincide sesini çıkarmadı, öyle bir şey var ama. İkincide de tehdit sürüyor. Koca bunun farkında değil ama bilinçaltı bunun farkında tehdit edildiğinin.
Ve anında önüne bir enerji gibi bir perde düşünün. Perdeyi çekti bilinçaltı. Kadın üçüncüye söylenmeye başladı. Artık üçüncü cümleyi koca duymaz. Bilinçaltı mı diyor? Bilinçaltı engelliyor artık. Çünkü tehdide maruz bırakmayacak o bedeni, o kişiyi. Döndü arkasından, kadın dördüncü cümleyi söylediğinde koca cevap vermeye başladı. Ama ben orada para kazansaydım belki 2 evimiz olacaktı, şöyle olacaktı. Arkasından kadından 5. cümle geldi. Bu defa kocası daha fazla sözler söyleyip daha üste çıkmaya başladı. Çünkü savunma yaptı, olmadı, saldırı devam ediyor. Ne oldu? Arkasından saldırıya geçmezse saldırı altında kalacak. Saldırıya geçmeye başladı. Ve kadın başında söylediği cümlede haklıyken sonunda kocası haklı olarak kalkacak oradan, o sohbetten. Sen şöyle yapmasaydın, senin derdin başın bu, şöyle oldu, böyle oldu gibi söylemlerle kadın söylediğine pişman olacağı. Oldu mu peki? Olmadı. Ortada bir gerçek var. Ortada bir gerçek var. Adam, yani kadın haklı. Evet. Ama işte biz haklılığımızı bile nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Bu şöyle, ben sen dili gibi bahsedilen bir dil vardı. Diyelim ki kadın başlangıçta şöyle başlasaydı. Ya kocacığım işte bu kadar birikim vardı. Bunlarla ev alsaydık ben çok mutlu olacaktım. Kafamda şunlar vardı, bunları yapacaktım. Şunları yapacaktım. Aslında kadının ilk başta kocasına sen diye başlarken, bir de bak parmak varsa var ya, o tümden bitiriyor zaten. Bu tam tehdit. Sen diye başladığı cümle yerine aslında ifade etmek istediği kendi duygularıydı. Evet. Kendi duygularını ifade etmek yerine kocasını eleştirel yaklaşınca o sohbet başında bitti ve kadın haksız duruma düştü. Halbuki orada evi aldıklarında ne kadar mutlu olacağını, bununla beraber çocuklarının daha geniş bir evde oturacağını ifade etseydi ne olurdu biliyor musunuz? Kocada o enerji perdesi bilinçaltında oluşmazdı. Kocası dönüp şunu diyecekti. Haklısın karıcığım, ben özür diliyorum. Hakikaten bunu ben bu amaçla yaptım ama böyle olmadı. Sağlık olsun, ben tekrar bunu bir şekilde hallederim ve biz bu evi alırız. Tartışmanın büyümesi ve kadının haksız duruma düşmesi yerine kocanın karısını anlayacağı bir sohbet haline gelecekti ve kadının duygularını rahatlatacak veya istediklerini elde edebileceği gelişmelere adım atacaklardı. Aynen öyle. Karşımızdaki insana söylem tarzımız, davranışlarımız, aile ilişkilerimizi de etkiler, hayatımızın tümünü de etkiler, işçi-patron ilişkisini de etkiler. Kesinlikle. Tamamen küçücük bir işte o parmak sallama, bir ben-sen kavgası, bir olayı karşıya yansıtma şekli olayı bambaşka noktalara getirebiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Hocam zamanımız bitiyor. Arkadaşlar aslında kapatın dedi ama ben birkaç dakika daha çalarım ümidiyle davranıyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz kuantum düşünce tekniği farklı adlarla sanki dünyanın her yerinde kullanılan bir şeymiş gibi. Kesinlikle. Tasavvuf gibi, ne bileyim işte Budizm gibi. Evet. Ya Confucius'un söyledikleriyle Mevlana'nın söyledikleri birbirinden bağımsız şeyler değil. Değil Kesinlikle, mi? Yani kesinlikle. farklı noktalarda aslında aynı şey söyleniyor. Aslında bazen kuantum düşünce tekniği nedir, niye kuantum dediklerinde anlatabilmek adına özetle şunu diyoruz. Biz tasavvufun günümüzdeki yorumlanışı bu şekilde diye. Çünkü tasavvuf bunu hep yorumladı. Ve bugün biz kuantum düşünce tekniği adı altında veriyoruz. Birçok teknikler var. Theta Healing diyorlar, EFT diyorlar, Access var, Reiki var. Yani birçok enerjiyle çalışan disiplin var. Düşüncelerimiz gibi, düşüncelerimizi bakın radyo dalgası veya telefon baz istasyonundan gelen sinyalleri fark etmediğimiz gibi biz düşüncelerimizi de yayıyoruz. Hatta olur bunu yaşarsınız. İşte bir anda bir arkadaşınız sizi arar, dersiniz tam da aklımdan geçiyordun, sen aradın, ne tesadüf. Tesadüf yok. Çünkü onun o düşüncesinde aklından geçen düşünce size ulaşmıştır. 2.800.000 kilometre saniyede hızı var diyoruz. Bunun gibi dünyada birçok disiplin var. Yani birileri anladığı şekilde bir disiplin oluşturup sunuyor insanlara. Ve bu yolda yüce yaratanın varlığını fark edip hissetmeye başladığınızda ve onun biz insanlara bahşettiği akıl ve özgür iradeyi kullanmaya başladığımızda, tabii bunun diğer boyutlarına girmeyeceğim, zaten zamanımız bitti. Ama
biz insan olarak ne olduğumuzun farkına varmaya başladıktan sonra asıl o zaman yaşamaya başlıyoruz. Ve ben burada son olarak istersen şunu söylemek istiyorum. Lütfen ama lütfen. Zihin ayırt etmiyor. Geçmişte mi yaşadınız? Gelecekle ilgili mi bir hayaliniz? Şimdi mi? Her şeyi zihninizde oluşturduğunuz her düşünceyi şu anda yaşıyormuşsunuz gibi değerlendiriyor. Geçmişte yaşadığımız olayların, hatıralarımızda kalan olayların %80'i kötü anılar, kötü duygular içeren olaylardır. Bunları tekrar tekrar hatırlamanın insanlara zerre kadar faydası yok. Onun yerine yapmayacağımız şeyleri, geçmişi düşünmek yerine bırakalım bir kenara. Bakın, en basit kuantum düşünce tekniğini ben size ifade ediyorum. Bir, iki cümleyle. Geçmişi veya yapmayacağımız şeyleri düşünmek yerine hayal ettiğimiz, yapmayı istediğimiz şeyleri sadece zihnimizde oluşturalım. Bunu yapalım, hayat istediğimiz gibi olacak. Kesinlikle karşımıza çıkacak. Bu kadar. Bu kadar öz. Bu kadar aslında basit, öz, kısa ama biz nasıl karmaşıklaştırıyoruz, ne kadar Kesinlikle. zorlaştırıyoruz, olayı işin içinden çıkılmaz hale getiriyoruz. Evet. Ondan sonra da kafamızı dağlara taşlara vuruyoruz da ne olacak benim halim diye ağlaşıyoruz. Ağlaşıyoruz, maalesef. Maalesef biraz pozitif olmak, biraz sen ben kavgasından uzaklaşmak, Allah'a dua etmek. Şüphesiz. Aslında şimdi bu söylediklerinizi yorumladığımda namaz kılmak insanı nasıl bağımsızlaştırır? Şimdi namaz kılarken Allah'la kul arasında, kul ve Allah arasında hiçbir aracı yok. Biz bu güzel dini bile bozuyoruz. Aracı koyuyoruz. Aracı yok ama diyoruz ki illa bir aracı olsun. Onun vasıtasıyla isteyelim Allah'tan. Tabii dini anlamda bu konulara girmek istemiyorum da ama namazdan bahsetmişken kısaca ona şöyle değineyim. Şimdi birçok danışanım veya seminer esnasında sorarım. Namaz kılan arkadaşlarımıza. Namaz kılarken odağınız nasıl? Tamamen Allah'a dua ve secde halinde misiniz? Yoksa aklınızdan işleriniz, ilişkileriniz, durumlar geçiyor mu? Ya mümkün olmuyor. Bakın, insanın bir günlük zamanı içerisinde 5 vakit denilen namaz vakitlerimiz öyle ilginç ve orijinal saatlere konmuştur ki sabah ilk gün ışıması, o gün ışığı çok faydalıdır. O saatte zihin berraktır. Zihin nettir. Henüz yaşamla ilgili kafasına bir şeyler oluşmamıştır. Ve o sabah namazında ettikleri dualar, şeyler tamamen yaşamlarında kısa sürede karşılaşacakları şeylerdir. Ve gün içerisinde öğlen namazına geldiğinizde sabahtan öğlene kadar o yaşam içerisinde sizi alıkoyan, sizin enerjinizi düşüren, vesveselere düşüren olaylardan kurtarıyor. Yani günün 5 vaktinde namazda dualarla odaklandığınızda namaza siz bugün kuantum düşünce tekniğine ihtiyaç duymayacaksınız. Ama maalesef insanlar namaza durduğunda dahi aklında dil alışmış, hareketler otomatikleşmiş, ritüeller gerçekleşiyor ama zihin başka yerde. Öyle olunca insan sadece namazı bir görevmiş gibi yapıyor. Aslında yaratan bize namazı kendisine ibadetin bir yolu gibi bize faydası olsun diye göndermiş. Hocam bu burada bitmez. Ben virgülü koyuyorum. Bitmez, eyvallah. Yakın bir gelecekte inşallah sizin uygun olduğunuz bir zamanda tekrar İnşallah. görüşebilmek ümidiyle diyelim. Çok Ben- teşekkür ederim. Sağ olun, Ben var olun. teşekkür ediyorum bu imkanı bana sağladığınız için. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Sağ Tüm olun hocam. seyircilerimizin gönlünce olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Sizin de teşekkür ederim. gönlünüzce olsun. En yakın zamanda görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Programı kapatalım. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın sevgili izleyenlerimiz. Lütfen bunları da bir düşünün. Bir düşünün derim. Başka da hiçbir şey söylemem. Görüşmek üzere, hoşça kalın.